Evet, bizler hazırız. Senem Hanım, duyabiliyor musunuz bizi? Bugün Senem Hanım eşlik ediyor olacak bizlere. Çeviri kısmında anlık çeviriyor olacak. Ama şu an aramızda değil galiba. Halil Bey, tamam. Evet Senem Hanım, söz sizde. Şimdi açabildik herhalde. Biraz önce sesimi ne yazık ki açamadık. Şimdi Wendy, you're here. Halil Bey, Wendy'nin de sesini açabilirseniz lütfen. Kendisi açabilir. Normal kısıtlama yok. Şey tarafından Ben o zaman sistemde tarafından kapatılmış olarak gözüküyor. Hi Wendy. Hello. Bizi rahat bir şekilde duyabiliyor musunuz? Evet, gayet rahat duyabiliyoruz. Biraz Wendy konuşursa onun da sesini duyuyor. Wendy, let's test your voice. Would you please just speak up a little bit? Yeah, can you all hear me? Can everyone hear me? Okay. Yeah, we can hear you clearly. Okay, Thank you. perfect. Hep beraber çok rahat bir şekilde duyabiliyoruz sanırım. Evet, yalnız Wendy'yi göremedik henüz. Wendy, your camera is on. Ben görebiliyorum Halil Bey. Tamam. My camera is on. Can you see me? Yeah, I can see you. Evet, şu an iyi. Süper, tamam. Now we can see you and we can get started. Before we start, I would like to tell you that, like, you are online in some of the meeting rooms right now. So, like, a couple of people got gathered together and they're watching you all together. So, I just wanted to let you know. So, we may start. Başlıyoruz arkadaşlar. So, please, go ahead. So you want me to start with my real estate background. So I just want to share with everybody a little bit of a history about me. I live currently in Florida. Öncelikle size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Bilgi vermek istiyorum. Florida'da yaşıyorum. I'm muted. Okay, yeah, go ahead. Okay, perfect. I got my real estate license back in 2004 in Florida, right before our market started to crash. So it was. Ben gayrimenkul danışmanlığı lisansımı 2004 senesinde Florida'da bizim pazarımız, gayrimenkul pazarı çökmeden çok kısa bir süre önce aldım. Sektörü o dönemde girdim. I started with a small independent broker and then I was acquired by Coldwell Banker about 3 years later. Ve 3 sene boyunca küçük bir broker, küçük bir gayrimenkul ofisinde çalıştım. Ardından Coldwell Banker ofisi tarafından bir Coldwell Banker ofisine geçtim. I struggled in the beginning because I was with a broker that no one really knew about. I didn't have any training. I didn't have a listing presentation. Didn't have any tools, which was something that Coldwell Banker had, and I used their tools, and that allowed me to grow my business more every single year. Ve oraya geçtiğimde, Coldwell Banker ofisine geçtiğimde aslında birazcık güçlük çektim ilk başta. Çünkü eski geldiğim ofiste herhangi bir eğitim ya da herhangi bir sistem ya da bir portföy sunumu yoktu. Dolayısıyla geçtiğimde zaman içerisinde bunları öğrendim. Alıştıktan sonra her geçen gün işimi büyütmeye başladım. Bir gayrimenkul danışmanı olarak. I always thought I would sell real estate. I never intended to leave that business, and they recruited me out of selling into running the training division for our Florida company, which was a really large company, 90 offices and 5,000 agents. Aslında ben gayrimenkul danışmanlığını, yani ev satmayı, mülk satmayı bırakacağımı hiç düşünmemiştim. Ancak Coldwell Banker'ın Florida eyaletinin de 90 ofisi olan merkezi tarafından bana böyle bir iş teklif edilince buna hayır diyemedim.
What I really loved the most was because I was using the tools and everything that the company provided, I was able to help the agents in that region grow their business by using the tools. And then they promoted me from Florida to running a region. And then I went from running the region to running the entire Coldwell Banker company this last February. Ardından da benim eğitim işinde en çok sevdiğim şey şuydu aslında. İnsanlara Coldwell Banker'ın sunmuş olduğu olanakları onlara anlatıp onların bunları kullanmasını sağlamak ve ilerlemelerini sağlamaktı. İlk başta işte biraz önce söylemiş olduğum gibi Florida bölgesinden sorumluyken ardından Florida eyaletinden sorumluyken belirli bir bölgeye atadılar beni ve onun ardından da Coldwell Banker kendi genel merkezine bünyesine aldı eğitim direktörü olarak. I will say this though, I sold real estate for 10 years. I still consider myself a sales agent. I love selling. I love listing presentations. I will always be an agent at heart. Gayrimenkul danışmanlığı yaptım. 10 sene boyunca satış yaptım. Hala gayrimenkul satmanın bu işin en keyifli yanı olduğunu söylüyorum. Ve satış yapmak, portföy sunumları yapmak hakikaten benim için çok ayrı yeri olan işler. I mean, that's pretty much it. So, I mean, at that point, I mean, I've been in the position for a year and this is my first opportunity to present to someone internationally. So that's kind of exciting. Okay. Ve işte benim hikayem aslında böyle. Bir senedir bu pozisyondayım, bu roldeyim Coldwell Banker'da. Ve ilk yapmış olduğum uluslararası toplantı diyebilirim aslında. O yüzden inanılmaz heyecanlı ve keyifliyim. Sizlerle beraber olmaktan gerçekten çok mutluyum. Yes. So I'm ready to dive into the presentation, Senem, if you want. Are you going to run the slide deck? No, you can. Or do you want me to share my screen? Yeah, I'll translate it. Şimdi sunuma geçmek istiyorum. Slaytlara geçiyoruz Halil Bey. Okay, let me share my screen. Give me a second. Sizlerle ekranımı paylaşayım. Lütfen bir saniye müsaade edin bana. Wrong one. Let's get that one. And let me know if you can see my presentation. Not yet. Oh, okay, let's try that again. Hold on. Why did that not share? You're good. Can you see the PowerPoint? I think I might be sharing the wrong screen. I can see only CBU learning. Okay, let me try one more time. That didn't quite work the way that I wanted it to. Çalışmadı. Tekrar bir deneyeyim. There we go. Just one second. It looks like it starts to share, but then it goes away. Paylaşıyormuşum gibi görünüyor ama ardından da kayboluyor. Yeah, you are good, I guess now. You can see the PowerPoint? Can you see the CB logo? Yes, I can. Okay. Okay, so I'm going to go ahead and get started. Evet, şimdi sunumumuza devam edelim. Okay, I want to start by talking about how our materials, our learning materials are created. Öncelikle size bizim eğitimde kullanmış olduğumuz materyallerin nasıl yaratıldığını ve üretildiğinden bahsetmek istiyorum. So I want to start we have a very large network, as you know, probably over 100,000 agents. So anytime we start to create anything, we tap in and we survey our agents to figure out how they're feeling. Ve hepinizin de bildiği üzere biz çok büyük bir network'üz. 100.000'in üzerinde profesyonelimiz var. Ve yeni bir eğitim çıkaracağımız zaman, yeni bir eğitim sunacağımız zaman mutlaka onlardan geri bildirimler alıyoruz. Çalıştığımız fokus grupları var. If you're an agent, you can relate to this. And if you're a broker, you probably should know these things. But if this slide basically states that reasons why an agent would join a company or stay in a company, you can see over and over that coaching and training are one of the number one things that an agent really is looking for from their broker. Bir brokersanız bunu zaten biliyorsunuz. Bir gayrimenkul danışmanıysanız ise bir gayrimenkul danışmanının bir ofise katılmasının ya da ofiste kalmasının birinci nedeni koçluk ve eğitimlerdir. Yeterli eğitim aldığı zaman gayrimenkul danışmanı o ofiste kalır. So this was true for both brand new agents into the business, including agents who have been in the business for a long time. Ve üstüne üstlük aslında bu benim biraz önce söylemiş olduğum sav hem sıfır danışman için, yeni danışman için hem de tecrübeli danışman için geçerlidir. So if I look at the next slide, and I'm just going to go through these. So even though coaching and training was definitely reasons why an agent would join, one of the reasons that they leave a brokerage is because they're not getting training and they're not getting coaching.
Şimdi bir ofise bir gayrimenkul danışmanının katılması, ofise geçmesi için nedeninin işte koçluk ve eğitimler olduğunu söyledik zaten biraz önce. İşte eğer bunu yeterli miktarlarda alamazlarsa gayrimenkul danışmanları o ofislerden ayrılırlar. You want to go all of these things, please? Yeah, so office leadership is one of the first things they're looking for, and then coaching and training was right behind it. Öncelikle ofisin içerisinde bir lider beklentisi içerisindelerdir. Gayrimenkul danışmanları bir ofise geçtiklerinde. Ardından eğitimler ve koçluk gelir. The other thing they're looking for is office support. They want fair commission splits, and the culture is really important to them. Aynı zamanda ofiste mutlaka bir destek beklerler. Ofis tarafından, ofis elemanları tarafından kendilerine sunulan bir destek beklerler. Bunun ardından ise adaletli olan bir komisyon paylaşımı isterler ve ofisin bir kültürünün olmasını isterler. So we're going to actually we're going to dive into the leadership side and the training and coaching side on the slides I have coming up. Ve bundan sonrasında sunumun ofis liderliğinden, eğitimlerden ve koçluktan bahsediyor olacağız sunumun geri kalanında. But before I even do that, I want to talk about how our actual classes are created, the process of creating a new course. Şimdi aslında bunun öncesinde size eğitimlerimiz nasıl oluşturuluyor bizim ondan biraz bahsetmek istiyorum. So if you are an agent and you're taking a course, this is important to you. But if you're a broker, this is something that you want to share with potential agents that may be joining your company. Siz bir gayrimenkul danışmanıysanız eğitimler alıyorsunuz. Bir brokersanız da mutlaka gayrimenkul danışmanlarına özellikle recruit edeceğiniz adaylarınıza bu süreçten bahsetmelisiniz. Eğitimlerin nasıl oluşturulduğu sürecinden bahsetmelisiniz. One of the questions we get asked more than anything else is what makes our training so different than anything else? You could go to Google today and look up listing presentation and you'll have a million hits in 2 seconds. Bize en fazla sorulan sorulardan bir tanesi şu. Sizin eğitimleriniz niye diğer eğitimlerden çok daha farklı? Ve Google'a bugün girerseniz ve portföy sunumu şeklinde bir arama yaparsanız 2 saniye içerisinde binlerce sonuç alırsınız. And the difference is how it's created. So we tap in to all of our agents and we interview the subject matter experts. For example, if we're trying to talk to them about a listing presentation, we will tap into our network and we will find the best agents with the best listing presentations and we'll interview them to start the process. Bizim farkımız şuradan geliyor. Biz tecrübeden yola çıkarak bu işi yapıyoruz. Eğer diyelim ki portföy sunumu hakkında bir eğitim düzenleyeceğiz. Portföy sunumu ile ilgili olarak network'ümüze dönüyoruz ve network'ümüzde en başarılı olan gayrimenkul danışmanlarını bulup seçip onların fikirlerini alıp onlarla görüşmeler yapıyoruz. Bizim farkımızdan kaynaklanıyor. We have an instructional design team who then listens to all of those recordings and pulls out the nuggets, like what scripts they're using, what their programs they're using, everything and anything that they're doing to run their business. We're going to pull out and we're going to create the manual based on that. Şimdi bizim bir ekibimiz var bu işi yapan. Bu ekibimizdeki kişiler yapılmış olan görüşmeleri, yapılmış olan başarılı olan gayrimenkul danışmanlarıyla yapılmış olan görüşmeleri oturuyor, dinliyor, çıkarıyor ve onların hangi metinleri kullandıklarını, onların hangi metodları kullandıklarını çıkarttıktan sonra onların üzerine kurgulu eğitimleri yazmaya başlıyoruz. Once we have an actual program created, we take it out and we call it a pilot. We will get agents from the field and we will ask them, we'll teach the course and say, what did you like? What didn't you like? And then we take the course and we change it before we actually roll it out to the field. Ve ardından eğitim yazıldıktan sonra bunu bir pilot uygulama olarak kullanmaya başlıyoruz. Bir takım gayrimenkul danışmanlarını eğitime davet ediyoruz ve ardından gayrimenkul danışmanların bu eğitimde neleri beğendiklerini uygulamaya koymaları için belirli bir zaman veriyoruz ve ardından bu eğitimde neleri beğendiklerini ve neleri beğenmediklerini sorgulayıp ona göre tekrar eğitimi ihtiyaç dahilinde revize ediyoruz. Then what we finally do is we launch it, we roll it out, and then we measure it. This is the most important part. We make sure that we're asking the agents via a survey if they thought the content was valuable and the instructor was valuable. And based on those measurements, we know whether or not we need to change that program or if it's working. Ve ardından da eğitimi piyasaya sunuyoruz. Yani network'ümüzü sunuyoruz. Ardından da ölçümlemelerini yapmaya başlıyoruz. Her eğitim sonrasında anketler düzenliyoruz. Eğitimin içeriğine ve eğitmenlere dair anketler düzenliyoruz. Ve bu anketler
sonucunda yapmamız gereken bir değişiklik varsa bu değişiklikleri ivedilikle gerçekleştiriyoruz. I think the key to all of this is that these are new courses that are being developed today by today's top agents. They're not from someone sitting in a suit somewhere who's never sold real estate. These are your partners out in the field. Yani aslında bütün fark şundan kaynaklanıyor. Şu anda bizim eğitimlerimiz yazılırken biz ofisinde oturup bu işi yapmayan, sahada terlemeyen kişilerle çalışmıyoruz. Biz bilgileri sahada bu işi yapan ve başarılı olarak yapan insanlarla işbirlikleri yaparak, yani aslında sizin iş arkadaşlarınızla, sizin meslektaşlarınızla işbirliği yaparak eğitimlerimizi düzenliyoruz. Okay, so this slide basically talks about these are the most effective tactics of how an adult learner learns. They learn through reading, hearing, seeing, and doing. And you can see it starts at 10 and moves its way up until you get to 90%. Time to translate, please. Şimdi sorry. da yetişkinlerin öğrenme alışkanlıklarını görüyoruz aslında. Hangi taktiklerle öğrenirler? Görmüş olduğunuz üzere birinci slaytta okuma %10, duyma %20. Yes, go on. See, you can just go on. So what we do is we baked reading, hearing, seeing, and doing right into our content so that when someone comes through one of our courses, they have the best opportunity to learn. Şimdi biz bu araştırmalara istinaden insanların %10'unun okuyarak, %20'sinin duyarak, %30'unun ise görerek görerek öğrendiğini görüyoruz yapılmış olan çalışmalarda. Dolayısıyla biz de eğitimlerimizi oluştururken tüm bu konseptlerin içerisinde yer almasına özen gösteriyoruz. Yani bizim eğitimlerimizde hem görme, hem duyma, hem de uygulama var ve bütün bunların sonucunda alınmış olan başarı oranı, yani kişinin öğrenmesi %90 oranına çıkıyor. So I would just say send them that they get into the course, they get out of the course whatever they put into the course, and doing the physical work is the most important part to make sure that they are learning. Yani aslında burada işin en önemli olan kısmı şu: ne kadar eğitime katılırsanız katılın, bunu uygulamaya koyduğunuz zaman fayda sağlayabiliyorsunuz. So we're going to talk now about some of the classes that we offer. Şimdi bizim sunmuş olduğumuz bir takım eğitimlerden bahsetmek istiyorum size. This is our core agent courses, and we're going to start probably talking about AMP first. Gayrimenkul danışmanları için olan temel eğitimlerden bahsedeceğim ve ilk bahsedeceğim eğitim AMP eğitimi olacak. AMP is a productivity course where you have to track your contacts and appointments. So if you're looking to grow your business, that's a course you should definitely take. Eğer işinizi büyütmek istiyorsanız mutlaka almanız gereken bir eğitim bu. Ve bu eğitimin içeriği de sizin üretkenliğinizi arttırmak, yapmış olduğunuz görüşmeleri ve kontaklarınızı belirli bir sistem dahilinde tutmak. If you're looking to grow your listing base, then Outlist Outlast is another great course that it's also a 4-week course where you have to track your contacts and appointments. Ve eğer portföy sayınızı arttırmak istiyorsanız da mutlaka almanız gereken eğitimlerden bir tanesi de portföy alma eğitimi. And my advice is, regardless of where they are in their business, all of these classes are valuable because they get you back to doing the most important things. Some of them are basic, but the things that you stop doing when you get a little bit busy in life, it gets you back on track. Ve ben bu eğitimleri almanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Sadece yeni danışmanların değil, aynı zamanda tecrübeli danışmanların da bu eğitimleri alıp kendilerini bir yenilemeleri gerek. Çünkü zaten işinizin içine o kadar çok yoğunlaşmışken, işin içerisinde kalmışken bir takım ayrıntıları unutmaya başlayabiliyorsunuz. These are the statistics from AMP, and I just kind of want to talk about them. There's 4 weeks connected to AMP, and they're listed on here. I'll let you translate that, the 4 weeks, and then we'll go into the 4 weeks. Şimdi AMP programında 4 haftadan bahsediyoruz. So you want me to translate everything, week 1, week 2 and stuff? That would, yeah, if you could just give them week 1 and just the different weeks, that'd be awesome. Okay. So birinci hafta potansiyelinizi çözmek. Kendi potansiyelinizi açığa çıkarmak. Yes. So week 1 is unlocking your potential. Yeah, week 1 would really be helping you determine what your goal is. The most important thing is starting with your goal. So in week 1, they'll figure out their goal.
Birinci hafta sizin hedeflerinizin ne olduğunu belirlemeniz için çok önemli bir hafta. Bu haftada belirliyorsunuz. Dolayısıyla zaten bir hedefiniz olmadan bir yere varamazsınız. Dur sonra yapsana. Week 2 is really more prospecting and get into your sphere of influence and starting to grow your business from your sphere of influence. İkinci hafta ise işletmenizi büyütmek için kendi etki çevrenizle iletişime geçmeniz ve kontaklar üretmeye başlamanız. Week 3, we focus on listings because we know listings are what drive the buyers to our business. So that's our week 3 class. Üçüncü hafta ise satıcılara odaklı, satış sunumlarına odaklanırız. Çünkü her zaman için portföy almak bizim işimizin temeli, en temel noktası. And week 4 is a little deceiving because although we do want to work with buyers, we talk about working with buyers more effectively so you can have more of a listing inventory and control your business a little bit better. Bu hafta ise alıcılarla çalışmaktan bahsediyoruz. Bu sayede kendi portföy stoklarınızı da eritip işte alıcılarla nasıl çalışırsınız. Ama klasik alıcı çalışmasından daha ziyade size farklı taktikler veriyoruz. So the most important part of either one, AMP or Outlist Outlast, is tracking your daily contacts and appointments. Yani AMP de olsa, Outlist Outlast eğitimi de olsa sizin burada en önemli yapmanız gereken şey kontaklarınızın mutlaka datasını tutmak. Bunları ölçümlemek. My advice, I mean, we know that agents are more productive when they have accountability. Come again, please. I said agents are much more productive when they have an accountability partner, which is why we want them to track their contacts and appointments, but they need a broker or a friend to hold them accountable. Yani aslında gayrimenkul danışmanlar için şöyle bir gerçek var. Onların bir partnerleri olduğu zaman, onlara destek olan biri olduğu zaman kendilerini daha iyi bir şekilde ölçümleyebiliyorlar. İşte bundan dolayı brokerlarının ya da ofisten birinin bu konuda onlara mutlaka destek olması lazım. Özellikle randevuları konusunda. Our actual statistics here, someone who participates in an AMP course and does the work, and someone who doesn't has a 31% increase in production. Bizim bize gelen geri bildirimlerde ve yapmış olduğumuz araştırmalara göre AMP programı alan ve uygulayan kişiler programı alıp uygulamayanlardan %31 daha fazla portföy almıştır. If there's any brokers listening, this is a great statistic to use to recruit agents. Eğer sevgili brokerlarımız bizi dinliyorsanız, aramızda brokerlar varsa, yeni gayrimenkul danışmanını recruit etmek için çok değerli bir bilgi bu. This is our virtual training calendar for June. These courses are available, but they are in English, but I still kind of wanted to just show the calendar. Haziran ayında bizim eğitim programımızı görebilirsiniz. Bunların hepsi sanal olan, online olan eğitimlerimiz. Ne yazık ki hepsi İngilizce, ancak bir görmenizi istiyorum. So we have all of them actually in Turkish as well. So we have translated all the trainings, and then Perfect. and the Corona has started. We couldn't start some of the trainings, but we are picking up as well. Ben de bu arada bizim zaten bu eğitimlerin hepsine vakıf olduğumuzu, hepsinin çevirilerinin tamamlandığını ve yakın dönemde hepsinin bizim sistemimize de verilmeye başlanacağından bahsettim. Okay, great. We are actually rolling out 7 new courses in June, Senem, and they are very specific to working from home or working virtually. Ve aynı zamanda Haziran ayında 7 tane yeni eğitim programı sunmaya başlayacağız. Ve bu programların hepsi daha ziyade evden çalışmak. Should we stop for questions? Are there any questions? Şimdiye kadar bir sorumuz var mı? By the way, we are already doing AMP here. We do give recruiter tribe, and we do actually give most of the trainings. There are some of them are new. We haven't started to just give yet. Okay. Any questions that I can answer, or should I just move on? Halil Bey, Efendim? sorularınız var mı? Evet, chat bölümüne bakıyorum. Şu anlık sorularımız yok. Eğer sorusu olan chat bölümüne paylaşabilir. We'll get in in next minutes, I guess. So we may go ahead. Okay. This is our leadership pathway. So this would be for brokers and owners. Wendy, I have a just real quick question. Sure. So can we enroll these trainings from Turkey in June? Are we allowed to as an internationals?
Ask me the question one more time. Can we enroll these trainings? Can we take the trainings? Yes. So there's Zoom links, and I can email this to you, and all these are completely open across Bu countries. eğitimleri Haziran ayında Türkiye'den biz de alabilir miyiz diye sordum. Eğitimleri alabiliriz. Bunlarla ilgili olarak linkleri bizimle paylaşabilir. Zoom üzerinden verilecek olan eğitimler dolayısıyla dilediğiniz gibi alabiliriz. Only problem is they'll be in English. Sadece ne yazık ki bir dil problemi olacak. Eğitimlerin hepsi İngilizce olacak. Okay, and another question I have, especially for AMP, what is the, like most key points for AMP, for instructor? For an instructor, okay. In my opinion, the most important part for an instructor is practicing the scripts and making sure that they are making the calls in class. There is a section in every week where they have to do live calls. Mm-hmm. Okay, just one second. Metin Bey, biraz sizin sorunuzu sordum. Eğitimden önemli olan kısım nedir diye. Eğitimden en önemli olan kısım eğitim içerisinde aramalar yapıyorsunuz ve bu aramaları mutlaka yapılmış olmasını sağlamak. Aynı zamanda aramalarda kullanılan metinlerin bolca pratiğinin yapılması. And the other part of that, Senem, is making sure that you're asking who had success and how they got it and who is struggling and how you can help, because the collaboration in the class is super powerful. Ve sınıftaki işbirliği çok çok önemli. Dolayısıyla aramaları yapıp başarılı olanların neler yaptığını, hangi metinleri kullandığını öğrenmek, başarılı olmayanların, zorluk çekenlerin ise nelerde zorlandıklarını paylaşmaları sınıfta ve bununla ilgili çözümler bulmak son derece önemli. We use, and I don't know how this will translate, but you've got a trainer or a facilitator, whereas a trainer is just speaking to someone and a facilitator is drawing out the information by asking questions, because when someone answers their own question, they're much more likely to do the work and to learn. Okay. Şimdi eğitimlerde aslında biz hem eğitimci kullanıyoruz. Eğitimci, eğitimi veren kişi, yani eğitimi seslendiren kişi. Aynı zamanda bir de yol gösterici, yön gösterici diye çevirebilirim aslında ben bunu. Bir kişi daha karşı tarafa sorular sorarak onların takıldığı noktaların neler olduğunu ve onları çalıştırarak, onlara bir nevi koçluk yaparak kendi sorularına kendilerinin cevap vermelerini sağlıyor. Bu sayede sen kendi sorununu çözersen aslında öğrenme oranın çok daha fazla artıyor. Any other questions, or do you want me to talk about the leadership pathway now? Başka sorumuz yoksa bir sonraki konumuza geçiyoruz. Just give me a minute. I'm just checking the chat box. Sure. I think we are good. Okay. Okay. This slide is really for brokers, owners, and leadership. Şimdi bu slaytımız brokerlar ve broker ownerlarımız ve liderlerimiz için aslında, ofis liderlerimiz için. When I started the presentation, one of the main things an agent is looking for is office leadership. Biraz önce sunuma başlarken bir gayrimenkul danışmanının en fazla aradığı şeylerden bir tanesinde ofis liderliği olduğundan size bahsetmiştim. We want to make sure we're providing professional development to agents and to brokers and owners. Ve as Coldwell Banker. Yes. Coldwell Banker olarak biz gayrimenkul danışmanlarımızın ve brokerlarımızın profesyonel bir şekilde gelişimine destek sağlamakla yükümlüyüz. The main buckets are recruiting, retention, and productivity. Ve bu noktadaki en önemli 3 nokta recruit yapmak, retention ve üretkenlik. And the recruiting course, which is Recruit to Thrive, is similar to AMP in the fact that we're asking you to track your contacts and appointments. Ve Recruit to Thrive kursu aslında AMP kursunun broker versiyonu. Biz de sizden nasıl gayrimenkul danışmanlarından randevularını ve kontaklarının ölçümlemesini yapmasını istiyorsak, onları mutlaka bir sistem dahilinde tutmalarını istiyorsak, brokerlarımızdan da yapmış oldukları recruiting görüşmelerini bu şekilde sistemli bir şekilde tutmalarını istiyoruz kaydını. We believe one of the most important things we can do is model the behavior we want from our agents. So if we're asking them to reach out and contact and grow their business, we think we should be doing the same thing in the form of recruiting.
Ve gayrimenkul danışmanının gelişimine katkıda bulunmak için zaten onlar bizi kendilerine bir model olarak alıyorlar ve onlardan nasıl işte müşterileriyle randevu yapmalarını ve kontaklarını bir sistem dahiline tutmalarını istiyorsak aynı şekilde bunu biz de yapıp onlara rol model olmalıyız. The office productivity course is one of my favorites because it helps you create a training calendar to hit all of the quartiles of agents in your office. Benim en sevdiğim programlardan bir tanesi de ofis üretkenliği programı. Çünkü bu program sayesinde gayrimenkul danışmanlarınızın ihtiyacı olan her konuda bir eğitim programı düzenleyebiliyorsunuz. We have the misconception that some of our top agents really don't need our help. And the reality is they need our coaching and guidance just as much as the new agent does. And that's what allows us to retain them. Gayrimenkul danışmanlarının işte tecrübeli olan gayrimenkul danışmanların artık kimsenin yardımına ve desteğine ihtiyacı olmadığına dair bir düşünce içerisine girerler. Bu tamamen yanlış bir algı. Onların da yeni gayrimenkul danışmanları kadar desteğe ve ilgiye ihtiyacı var. İşte bu sayede zaten Coldwell Banker olarak bizim sunmuş olduğumuz destek sayesinde aslında retention oranları Coldwell Banker'da bu kadar yüksek. One of my favorite classes is the coaching course because it allows leadership to learn how to coach one-on-one, and agents want coaching, so this is also a retention tool. You can get them certified as a coach with this program. Ve benim en sevdiğim programlardan diğer bir tanesi ise koçluk programı. Çünkü birebir olarak bu programda koçluk yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda real estate agents learns and then they become coach as well. Do I understand correct? The real estate agent could, so the agent could if they were building a team, or the broker could do that for one-on-one someone in their office. Ve aynı zamanda gayrimenkul danışmanları da bu birebir olan sizin yapmış olduğunuz koçluğu öğrenip eğer kendilerine bir takım oluşturacaklarsa o takıma koçluk yapabilir hale geliyorlar. Dolayısıyla onlara liderlik yapabiliyorlar. What we have discovered is when an agent becomes a coach, they end up producing even more by coaching someone else because they're modeling the behavior. Ve aynı zamanda biz şunu gözlemledik. Eğer bir gayrimenkul danışmanı diğer danışmanlara, başkalarına koçluk yapmaya başlarsa kendi üretimi çok daha fazla artmakta. Çünkü kendisi başkalarına model olmanın vermiş olduğu sorumlulukla daha üretken hale gelmektedir. I'm going to move on to the next slide. And I just want to talk about some additional learning opportunities we just created as a result of COVID-19. Ve COVID-19 koronavirüsünden, COVID-19 olaylarından sonra bizim yeni yaratmış olduğumuz eğitimlerden bahsetmek istiyorum şimdi size biraz. Some of you may have already seen our virtual education expos. These we've done 6 so far. They're listed on the page, and I'm not sure if you want me to go through the topics of each one. Yes, please. I will need to, but let me explain what it is. Coldwell Banker olarak bu dönemde biz sanal eğitim programları düzenlemeye başladık. Ve bununla ilgili olarak 6 tane konu var. Bu 6 konudan bahsedeceğiz. So number one is 10 tips for marketing in a virtual world. Sanal dünyada pazarlama yapabilmek için 10 madde. The second one is the 100 days effect, and I'll let you give the title, and then I'm going to tell you what that means. İkincisi ise 100 gün efekti ve ne olduğundan bahsedeceğiz şimdi. Yes. The business that we do today doesn't affect our paycheck until 100 days from now. That's about how long it takes. If you don't have a listing or a buyer right now and you start today, by the time you get them under contract and go to closing, it's going to be 100 days before you get paid. Şimdi bizim çalışma sistemimizde bugün yapacağınız işin sonucunu 100 gün sonra alacaksınız. Dolayısıyla bugün almış olduğunuz bir portföy olabilir. Bugün bulmuş olduğunuz bir alıcı olabilir. Bunlarla olan çalışmalarınız sonucunda alacağınız parayı 100 gün sonra alacaksınız. İşte Amerika'daki tabii satış işlemlerinin biraz daha farklı olmasından da kaynaklanıyor bu. Yes. Session 3 was secrets from social media influencers. Üçüncüsü ise sosyal medya fenomenlerinden sırlar. Number 4 was more helping homeowners navigate the mortgage industry. So that might not relate. Bu sizinle belki çok ilgili olmayabilir ama ev sahiplerinin bu piyasa koşullarında mortgage'ların nasıl yönetmeleri gerektiğine dair olan bir eğitim.
Session 5 was the CARES Act. That's something, a law they passed here in the States to help agents who have been negatively affected by COVID-19. Beşincisi ise sadece Amerika'da geçerli olan devletin işte yapmış olduğu bir yardım bu süre içerisinde işleri etkilenen gayrimenkul danışmanlarının devlet tarafından sunulan bu haklardan nasıl faydalanacağından bahseden bir eğitim. And session 6 is all about branding, making sure that you're investing in yourself. Ve 6. bölüm ise kendinize yatırım yapmak, kendi markanızı oluşturmak. All of these have been recorded and they're posted on the blog at blog.coldwellbanker.com. Bu eğitimlerin hepsi çekildi ve hepsi kaydedildi, hepsi verildi, kaydedildi ve Coldwell Banker'ın blogu üzerinde şu anda onların hepsini görebilirsiniz. Okay. Oh, whoops. So we are starting a new series in June and it's going to be running a virtual real estate business from A to Z. Ve aynı zamanda Haziran ayında yine online bir eğitime başlıyoruz. Eğitimin ismi ise online gayrimenkul işi yapma, A'dan Z'ye online gayrimenkul işi yapmak. Ve They will be the sakın eğitimin tarihi de burada Haziran'ın 4'ünde 2 Amerika saatiyle yani bizdeki saatiyle akşam 9'da olacaktır. We will be doing these for the remainder of the year. They'll be the first Thursday of every month at 2 p.m. Eastern Standard Time. Ve bu eğitimi Thursday, right? Every Thursday. Thursday, yep. First Thursday. Her ayın ilk Perşembe günü veriyor olacağız. So, during 2020? This whole year, yep. 2020 senesi boyunca her ayın ilk Perşembesi bu eğitimi veriyor olacağız. And I have some really exciting news that I don't even think I've talked to you yet, Senem. We talked to Microsoft yesterday, and it looks like we're going to be able to have a Turkish translation on the remainder of these. Okay, Senem, daha bu güzel haberi henüz seninle bile paylaşmamıştım ama şimdi paylaşıyorum. Dün Microsoft'la bir görüşmemiz oldu ve muhtemelen bu eğitimlerin Türkçe çevirileri mümkün olabilecek gibi gözüküyor. That's a great news actually. It'll be a transcript, so you won't hear me speaking, but the transcript, they'll be able to read it in Turkish. Benim de Türkçe konuştuğumu duymayacaksın ya da böyle sözlü bir çeviri olmayacak ama altyazı çevirisi olacak. So our session in June is going to be pricing and presenting in a virtual world. Sorry, come again? Our June session will be titled Pricing and Presenting in a Virtual World. Haziran ayındaki ilk eğitimimizin konusu fiyatlandırma ve sanal dünyada sunum yapma olacak. And then, so this series starts today. So this will be 2 Eastern Standard Time today. I'm not sure what that is for you, but this is called Wealth Builder. Bu bir seri halinde olacak aslında. Her ay farklı bir gündem ve konusu olacak biraz önce bahsetmiş olduğumuz eğitimin. Aslında bugün ilki saat, onların saatiyle 2'de yani bizim saatimizle 9'da veriliyor olacak ilgilenenler olursa. Here in the States, our real estate agents do not understand how to build wealth. Amerika'da bizim gayrimenkul danışmanlarımız nasıl varlık yaratılır, nasıl zengin olunur konseptini pek anlayamamış olan kişiler. The statistic we received is that when they retire at the end of their career, they're going to have less than $10,000 of net worth. Ve bizim yapmış olduğumuz anketler sonucunda şu sonuca ulaştık. I am quite surprised. I cannot translate this way. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda öğrendiğimiz şu ki emekli olduğunda bir gayrimenkul danışmanın onun değeri sadece bir $10,000 kadar oluyor. So we hired Dave Ramsey as a financial advisor. Chris Hogan is from the Dave Ramsey group and he will be teaching these courses. Ve biz Dave Ramsey Group'tan Chris Hogan'dan bu konuda eğitim alıyoruz. Nasıl finanslarını yönetmeleri gerektiği konusunda. These sessions will be the third Thursday of every month at 2 p.m. Eastern Standard Time for the remainder of this year. Ve bu senenin sonuna kadar her 3. Perşembe bu eğitim veriliyor olacak. So I want to go back one really quickly. The education expos will be recorded and posted on our blog for as long as people want to see them. But Wealth Builder is a one-time event and it's not recorded.
Ve bizim diğer vermiş olduğumuz eğitimler biraz önce bahsetmiş olduğum gibi hepsi kayda alındı ve blogumuz üzerinden kaydediliyor. Ancak bu eğitim, bunu ben finans eğitimi olarak adlandırayım. Bu eğitim canlı olacak ve eğitim kaydedilmeyecek. We are using both of these. When is it then? It's today at 2 p.m. Eastern Standard Time. Bugün saat yine bu bahsetmiş olduğumuz eğitim. Yes. And you have this link will get you in there. You have the presentation, right? I do have the presentation. Yeah, again. Okay. So if you email this out, they can click on that link to join. Linki gönderilecek mi diye sormuşsunuz siz. Wendy bana prezentasyon yapmış olduğu sunumu gönderecek ve o sunum üzerinden bu linklere ulaşabileceksiniz. We are using both of these to recruit because they're open to the entire real estate community and even beyond. So they could invite customers, clients, anyone. That link is open. Aynı zamanda bu eğitim sadece Coldwell Banker'a verilen bir eğitim değil. Tüm gayrimenkul sektörüne verilen bir eğitim. Hatta kendi müşterilerinizi bile bu eğitime davet edebilirsiniz. Sadece gayrimenkul profesyonellerine değil, aslında etrafınızdaki müşterileriniz de dahil olmak üzere herkese açık olan bir eğitim olacak. We really changed the way we looked at learning this year. We used to keep it just to us, but we've realized by sharing it out with everyone, it helps us to recruit. Aslında biz daha öncesinde eğitimlerimizi sadece kendimize özel olarak tutuyorduk. Bu sene yalnız şunun farkına vardık ki eğitimlerimizi ne kadar çok kişiye ulaştırırsak ve açarsak bizim recruit imkanlarımız o kadar çok artıyor. And I think that was all for my presentation, so I can take questions at this point. Şimdi benim size bahsetmek istediklerim bunlardı. Şu anda sizin sorularınızı alabilirim eğer bir sorunuz varsa. So thank you very much. It was awesome. No questions? Sorularımız yok mu arkadaşlar? Well, Mr. Tash, our president, has a one comment actually. When I was saying that, so the trainings will be in English, he goes like, so what if they learn how to speak Turkish? That's an offer. I think the best way to learn Turkish is by immersion. So you're going to need me to come there for like a year. Gökhan Bey herhalde oradaysanız diyor sizin Türkçe öğrenmesi gerektiğine dair olan şeyinizden bahsedince oraya Türkçe öğrenmenin tek yolu gelip bir sene falan aşağı yukarı orada yaşamak diyor. Bir sene davetlimiz olursa şayet. Bu arada Metin Bey, how many people maximum should be in AMP training for online? That's a great question. So I think I'm going to ask a follow-up. En fazla kaç kişiye verebiliriz diye sordu Metin Bey. Are you using Zoom to teach? Yeah, we do. Zoom'u kullanıyoruz değil mi arkadaşlar eğitmek için? I would say no more than 50, but I would send them into breakout rooms, so of groups of 10, so that they can role play together. 50'den fazla olmamasını öneririm. Ancak 50 de olacaksa şayet onları 10 kişilik gruplar haline bölmenizi tavsiye ederim. Ki böylece role play yapabilsinler. What I have found to be really effective is then I jump in and out of the breakout rooms and listen to them and coach them while they're doing those activities. Ve aynı zamanda ben şunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Onlar role play yaparlarken işte o ayırmış olduğum grupların içerisine girip onlarla etkileşime geçip onlarla role play'ler yapıp neler yaptığına bakmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Then pull them back in and ask them to give you to debrief, and then you can share best practices and struggles. Ve aynı zamanda onlardan mutlaka geri bildirimler alın ve bu geri bildirimleri de ne tür güçlükler çekiyorlar onları görmeniz için bunlar önemli ve çözümler sunabilmeniz için. One of the most important things with virtual instruction center is to keep them involved, call their names out when they ask a question in the chat, have them open up their mics, make them be active during the training. Online eğitimlerde aslında en önemli olan nokta şu, eğitime katılmış olan kişilerle mutlaka iletişim halinde olmak, onlara isimleriyle hitap etmek, onlara sorular sormak, sorular sorduklarına sorularına cevap vermek ve onların eğitim süresince aktif olmalarını sağlamak. Bu en önemli kısmı. That's why I don't like to have any more than 50 because I feel like you still need to have that personal connection with your student.
Yani ben bir eğitimci olarak şunu hissediyorum. Mutlaka kişisel olarak bir kontak kurmalısın öğrencilerinle. Dolayısıyla 50'den fazlasının çok mümkün olmayacağını düşünüyorum. Thank you very Any much. other questions? Başka sorumuz var mı? I think we don't have it now. So Halil Bey, teşekkür etmeli miyiz artık Wendy'ye? Evet, bence çok çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Çok güzel paylaşımlarda bulunduk. Yeah, it was a great presentation. Thank you very much for being with us. And so I would like to say thank you, and we have no more questions. Awesome. Well, thank you. It was a pleasure to be here. I enjoyed meeting everyone, and I'd love to be back sometime. Have a great day, Senem. Thank you. Tanışmaktan çok mutlu oldum. Tekrar mutlaka bir inşallah tekrar bir toplantı yapmak sizlerle. See ya. Halil Bey, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok sağ olun katılımcılar da. Harikasınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.